Hoş geldin, ben Mehmet Üzüm. Bu videoda cep telefonundan fotoğraf işleyebileceğiniz 5 uygulamadan bahsedeceğim. Yeni intro konusunda ne diyorsunuz? Bence fena olmadı. Tamam, üzerine biraz daha uğraşırsak daha da iyi olacaktır. Neyse, şu 5 uygulama konusuna geçeceğiz fakat öncesinde size birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. İlk olarak, eğer ki kanala yeni geliyorsanız kanalımda fotoğraf ve video üzerine pek çok eğitim içeriği var. Yeni başlattığım bu mobil fotoğrafçılık serisi olsun, nasıl çekildi serisi olsun. Lensler üzerine videolar olsun ya da fotoğrafçılık üzerine videolar olsun, pek çok şey var. Eğer ki sizler de bu tarz videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olup şu köşede bulunan zil butonuna basarsanız çok mutlu olurum. Ve henüz videonun başındayken beğen butonuna basarak da destek olursanız çok mutlu olurum. Şimdi o zaman daha fazla vakit harcamadan 5 uygulama konusuna geçelim. Şimdi şöyle bir yana çekileyim, görüntüyü de şuraya vereyim, böylece daha iyi olacak. Şimdi ilk uygulamamız Google'ın kendi uygulaması Snapseed uygulaması. Eğer ki bu uygulamayı bilmiyorsanız çok kısa bir şekilde özetleyeyim. Bu uygulamada fotoğraf ya da bir grafik üzerine, görsel üzerine hemen hemen her şeyi yapabilirsiniz. Fotoğrafın ince ayarları olsun, işte gölgesidir, ışığıdır. Bu tarz temel düzeyde pek çok şeyi ayarlayabilir. Bunun dışında diğer uygulamalarda ücretli bir şekilde satılan pek çok araç da burada bedavaya, ücretsiz bir şekilde karşımıza çıkıyor. Örneğin fotoğrafın üzerine bir yazı yazmak olsun, işte bu şekilde hatta bir YouTube kanalı için ya da başka şeyler için görseller de oluşturabilirsiniz. Bu yüzden oldukça önemli ve güzel bir uygulama. Bu şekilde bir uygulamamız. Bu uygulama Google'ın kendi uygulaması. Eğer ki bu uygulamanın nasıl kullanıldığını bilmiyorsanız daha önceden yayınlamış olduğum tam şu köşede ya da şu köşede, tam emin değilim, o videoyu izleyerek bu uygulama hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. İlk uygulama buydu. Şimdi ikinci uygulamamıza geçelim. İkinci uygulamamız ise Lightroom. Evet, Lightroom zaten fotoğrafçılık ile uğraşıyorsanız mutlaka duymuş olduğunuzu düşünüyorum. Şimdi bu uygulamanın şöyle bir avantajı var. Eğer ki siz daha önceden bilgisayardan fotoğraf işlediyseniz hemen hemen aynı şekilde buradan da fotoğraflarınızı çok güzel bir şekilde, çok rahat bir şekilde işleyebilirsiniz. Şimdi bu uygulamanın hem bir artısı hem de dezavantajı var. Artısı, uygulama ücretsiz. Ücretsiz versiyonda size pek çok şey sunuyor fakat dezavantajı, uygulamanın ücretli versiyonu da var. Bu versiyonu alırsanız da size çok daha güzel özellikler sunuyor. Örneğin fotoğraflarınızı burada işliyorsunuz. Bilgisayardan da fotoğraflarınızı görebiliyorsunuz ya da bilgisayara fotoğraflarınızı attınız. Cep telefonuyla senkron edebiliyorsunuz. Bu çok ciddi bir avantaj. Özellikle işte birine bir iş göstereceksiniz. Fotoğrafçılıktan para kazanıyorsunuz diyelim. Bir müşteriye gittiğinizde bu iPad olur, bilgisayar olur. Bunların hepsinin senkron olması işlerinizi göstermek konusunda, fotoğraflarınızı işlemek konusunda size çok ciddi bir avantaj sağlayacaktır. Ayrıca dediğim gibi bu uygulamanın bir bulut servisi var. Bu bulut servisinden de yararlanabilirsiniz. Bu anlamda oldukça güzel bir uygulama. Eğer ki bu uygulamayı da yeni duyduysanız bu uygulamanın nasıl kullanıldığını anlattığım çok detaylı bir video var. O da bu köşede ya da bu köşede, ikisinden birinde çıkacaktır. Ona da bakarak bu uygulamayı öğrenebilirsiniz. Üçüncü uygulamamız ise Polar ya da Polar emin değilim. Bu uygulama şöyle bir uygulama. Zaten bilgisayardan fotoğraf işleyenler bu uygulamayı bilecektir. Bilgisayar için olan bu uygulama, aynı zamanda mobil versiyonu da var. Arayüzü çok basit. İnanılmaz derecede basit. Şöyle bir fotoğraf içeri aktardık. Şimdi çeşitli size filtreler sunuyor. Bu arada söylemedim ama işte Lightroom'da olsun, ilk gösterdiğim Snapseed uygulamasında olsun, hemen hemen zaten bütün uygulamalarda çeşitli filtreler var. Bunları kullanabilirsiniz. Şimdi bu uygulamada bu şekilde zaten klasik fotoğraf işleyebileceğiniz hemen hemen her şeyi yapabiliyorsunuz. Bu biraz önce gördüğünüz, şu an ekranda gördüğünüz fotoğrafı da ben bu arada telefondan işlemiştim. İşte çeşitli tonlar olsun. Yani temel düzeyde hemen hemen fotoğrafa her şeyi yapabiliyorsunuz ve arayüzü çok kolay. İnanılmaz derecede kolay ve keyifli. Bu yüzden bu uygulamayı kullanmayı çok seviyorum. Dediğim gibi arayüzü yüzünden.
Bu böyle bir uygulama. Yani çok bir artısı yok, bir eksisi yok. Arayüzü güzel, temiz bir uygulama. Diğer uygulamamız zaten pek çoğunuzun duyduğu bir uygulamadır. Visco. Ben bu uygulamayı şahsen kullanmıyorum. Ve hayatımda da bir iki kere falan kullanmışımdır. Peki neden burada gösteriyorsun diyecek olursanız bu uygulamanın filtreleri meşhur. Siz ben fotoğraf işlemekle uğraşmak istemiyorum ve hazır filtreler olsun ve onları koyayım diyorsanız bu uygulama tam da size göre. Bu uygulamayı kullanabilmeniz için abone olmanız gerekiyor. Abone olduktan sonra fotoğraf uygulamasını kullanabilirsiniz. Zaten bir paylaşım da platform aynı zamanda. Neyse, bu uygulamayı eğer ki talep olursa bunu yorum bölümüne yazarsanız sevinirim. Hatta bundan önceki Polar uygulamasıyla beraber bu uygulamayı çok detaylı bir şekilde anlatabilirim. Ama bunun için bir talep oluşması lazım. Bunu da yorum bölümüne yazarsanız çok mutlu olurum, çok sevinirim. Daha önceden de fotoğraf çekmek üzerine çeşitli uygulamalar göstermiştim. Şu videoya tıklayarak da onları da izleyebilirsiniz. Fotoğrafçılık adına pek çok içerik var. Bunlara bakabilirsiniz. Şimdi son uygulamamız şurada LD yazıyor, Lens Distortions. Şimdi bu uygulamada şöyle bir şey var. Rastgele bir fotoğraf seçeyim. Örneğin hangisi olsun. Ya örnek olsun diye şu fotoğrafı açayım. Şuraya tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi çeşitli şeyler çıktı. Bunlar nedir? Buna tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi yapay bir ışık veriyor. Bunu şuraya koyalım. Şuradan opasitesini birazcık kısalım. Belki şöyle yaparsak bu tarz fotoğrafa ışıklar ekleyebiliyorsunuz. Sadece ışık değil, filtre mantığıyla çalışıyor. Örneğin yağmur. Tabii ki fotoğrafınızın da buna uygun olması lazım. Şuradan şöyle birazcık kısabiliriz. Şöyle ayarladım. Ya bu tarz fotoğraflarınıza efektler verebilirsiniz. Fotoğrafınıza uygun olarak bunları seçerseniz oldukça kullanışlı ve oldukça güzel bir uygulama. Ve hani kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu uygulamanın da ücretli versiyonu mevcut. Aylık olarak sizden ücret alıyor. Ama ücretlinin dışında da size bedava olarak çeşitli burada filtreler sunuyor. Bunlar oldukça kullanışlı. Yani belki de bunlar bile sizin işinizi görecektir diye düşünüyorum. Bir tane daha örnek vereyim işte. Yani çok basit ama çok değiştiriyor fotoğrafı. Bu da bu şekilde bir uygulama. Aynı bir filtre gibi fotoğrafınızı ekliyorsunuz ve güzel, efektif, güzel efektler elde edebiliyorsunuz. Madem buraya kadar izlediniz, size ekstradan bir uygulama daha göstereyim. 1967. Bu uygulamayı ben de yeni keşfettim fakat arayüzü çok basit, kullanımı da çok basit. Yine bunun da ücretli versiyonu var fakat ücretsiz versiyonu da oldukça kullanışlı. Şimdi uygulamayı size hızlıca göstereyim. Açtığımız zaman hemen aşağıdan içeriye bir fotoğraf aktaracağız. Ben işlenmemiş bir fotoğraf arayacağım. Bu arada eğer ki bu tarz mobil fotoğrafçılık üzerine çeşitli uygulamalar gelsin diyorsanız, uygulama tanıtımları, bunları da yorum bölümüne yazarsanız çok sevinirim. Fikirleriniz benim için oldukça önemli. Bu arada işlenmemiş fotoğraf bulamadım. O yüzden bir tane hani sadece örnek olsun diye işlenmiş bir fotoğraf koyacağım. Oradan gidelim. Hatta biraz önce koyduğum fotoğrafı koyayım. Sol tarafta crop var fakat bu fotoğrafı croplamayacağız. Şöyle bastığımız zaman birazcık sağa doğru çevirdiğimizde çeşitli filtreler var. Uygulamayı ilk defa kullanıyorsanız bir garip gelebilir ama alışınca çok kolay. Burada çeşitli filtrelerimiz var. Bu da bu Visco uygulaması gibi filtre mantığıyla çalışıyor. Fakat çok daha pratik. Örneğin şu filtre bastığımız zaman o otomatik olarak uyguladı. Fotoğrafın üzerine gelip yukarıya da aşağı yaparak ne kadar uygulayacağımızı seçiyoruz. Mesela şu fena değil gibi. Şöyle üzerine bastığımız zaman fotoğraf bu halden bu hale gelmiş. Bunu çok sevmedim, ben başka bir şey yapalım. Hemen şunu seçelim. Örneğin başka bir tane yapalım. Ne olsun? Şu olsun mesela. Şuna bastığımızda şu an çok koyu gözüküyor. Çirkin gözüküyor fakat üzerine biraz tıklayıp derecesini birazcık düşürürsek şöyle bir şey %40 iyi gibi. Fotoğraf şu halden şu hale gelmiş. Daha fena olmadı, daha iyi oldu. Yani bu şekilde sizler de çeşitli filtreleri kullanarak fotoğraflarınızı bu uygulamada işleyebiliyorsunuz. Kaydetmek için de üzerine 2 kere tıkladığınız zaman Instagram'ı işte Facebook'a, Twitter'a artık nereye kaydetmek istiyorsanız bunu soruyor. Ben galeriye kaydedeceğim. Tıkladığımız zaman da otomatik olarak galeriye kaydetti.
Yani bugün size tam olarak 5 tane uygulama gösterdim. Bu uygulamalar oldukça fotoğraflarınızı düzenleyebileceğiniz ve iyi kaliteli uygulamalar. Umarım ki bu videoda sizin için yararlı olmuştur. Eğer ki yararlı olduysa videoyu beğenerek desteklemeyi, içten samimi yorumlarınızla bizden esirgemeyin. Sadece mobil fotoğrafçılık değil, fotoğrafçılık ve video üzerine çeşitli eğitim içerikleri için de kanala göz atabilirsiniz. Öyleyse kendinize çok iyi bakın. Tekrardan destek olmak adına videoyu beğenirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.